Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir coğrafyadan, Kapadokya'dan sesleniyorum. Güzel Atlar Diyarı'ndayız şu anda. Sabah saat 5 civarında Kapadokya'ya geldik. Direkt balonları izlemek için Seyir Tepesi, diğer adıyla Aşıklar Tepesi'ndeyiz şu anda. Giriş ücreti kişi başı 30 lira burası için, izlemek için. Balonlara biniş ücreti ise 250 euro olarak şu anda söyleniyor. Çok erken bir saatte gelmemizin sebebi balonlar rüzgardan etkilendiği için bu saatte de rüzgarın en yavaş olduğu zamanlarda olduğu için ateşleme zamanları bu saate ayarlanmış. Günü balonlara kalkış anını seyrederek karşılıyorsunuz burada. Gerçekten inanılmaz etkileyici bir görsele sahip. İzlerken insanın tüyleri gerçekten diken diken oluyor. Alt kısmında peribacaları ve peribacaların arasından yükselen balonları gördüğünüz zaman gerçekten muhteşem bir görsel oluyor. Kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Tek beğenmediğim noktalardan birisi, benim için eksi yazan noktası ise şu oldu. Ne yazık ki çok yorgun bir şekilde, uzaktan gelenler için söylüyorum, yani bizler gibi. Uzak bir yerden geldiğiniz zaman indiğinizde bir kahve, bir çay içebileceğiniz maalesef bir alan yok. Ki çok fazla turist çeken bir alanda böyle bir eksiğin olması beni gerçekten çok şaşırttı. Bu benim için maalesef burada olumsuz denebilecek etkilerden birisi oldu. Çünkü o anı yakalarken sıcak bir çay ya da bir kahve içmek gerçekten insanı kendine getirirdi diye düşünüyorum. Onun dışında bu manzarayı kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Muhteşemdi. Şehrindeyiz şu anda.
Burası aslında çok tesadüfi bir şekilde bulunmuş. Evinde tadilat yapmak isteyen bir adam duvara yıktığı zaman bir boşluğa denk geliyor. Eline fener alıyor ve bu gizemli yeri keşfetmeye doğru yola çıkıyor. Ve içinde birçok tünellerin ve daha derine inen alanların olduğunu keşfediyor ve yetkililere bildiriyor. Bundan 4000 yıl önce insanlar o zamanki istilalardan, savaşlardan, yağmacılardan kaçmak için kendilerine böyle bir yeraltı şehri kuruyorlar. Ve inanılmaz derecede büyük bir alan burası. Yani şu anda 3 adet gezebilecek Kapadokya'da yeraltı şehri var açıkta olan. Bunlardan birisi Kaymaklı, Maze ve Derinkuyu, aslında en büyük olan, ama bizim zamanımız olmadığı için ne yazık ki orayı şu anda göremedik. İçinde 20.000 kişinin barındırılabilecek kapasitede bir alandan söz ediyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede güzel. İçerisinde ahırlar, yaşam alanları, oturma alanları, şaraphaneler, kiliseler, eğitim alanları, havalandırma sistemleri, su depoları ve daha birçok mutfak gibi daha birçok alanları mevcut. O kadar dar bir tünellerden geçmişler ki 2 kişinin geçmesi zaten imkansız diyebilirim. Biz seslenerek gelen var mı diyerek yola devam etmek zorunda kaldık. 2 büktüm şekilde. Çoğu yerleri inanılmaz derecede dardı. Ve nefes nefese kalıyorsunuz gerçekten. Benim klostrofobim olmamasına rağmen gerçekten içeriye girdiğiniz zaman böyle bir sıkıldığınız ve boğulduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Ve insanlar burada yıllarca o istilalardan ve zulümlerden kaçmak için bu yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Ahır alanları daha çok giriş kısmında. Sanıyorum ki hayvanlar o dar tünellerden geçemedikleri için bu şekilde ön kısma ya da bir kokudan etkilenmemek için de olabilir, ön kısma yaşam alanları kurmuşlar hayvanlar adına. Burada şu anda 17 katlı bir gökdelenin yer altına kadar indiği söyleniyor. Düşünün o zamanın şartlarına böyle bir yeri nasıl oymuşlar ve bu şekle nasıl getirilmiş, inanın insanın aklı mantığı almıyor. Ve şu anda bilinen çok az bir alana açık. Burası Nevşehir, Kayseri ve Niğde üçgeninde ve komple yeraltı şehirleriyle birbirine bağlantılı olduğu ve diğer yeraltı şehirlerinin de hepsinin birbirine bağlantılı olduğu söyleniyor. Hatta Göbekli Tepe'ye kadar uzandığı yerindeyiz. Bu bölge peri bacalarının en fazla bulunduğu noktalardan birisi. Müze kartıyla rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Şayet müze kartınız yoksa gişelerden bilet alarak da geçiş yapabilirsiniz. Dediğim gibi burası peri bacalarının en fazla bulunduğu noktalardan birisi. Zamanında Erciyes Dağı'nın patlaması sonucunda buraya sıçrayan kayalar, taşlar burada birikmiş ve zamanla rüzgarların, sel suların ve rüzgarların aşındırmasıyla peri bacalarını oluşturmuşlar. Bundan 4000 yıl önce keşifler ve rahipler vadisi olarak da biliniyor aslında. Buraya yerleşiyorlar ve o zaman da Roma döneminde olduğu için ve Romalılar putperest dönemde olduklarından dolayı Hristiyanlığın yayılmasını istemiyorlar. Keşifler de burayı çok güvenli bir alan olarak gördükleri için buraya yerleşiyorlar ve gizli bir şekilde Hristiyanlığı kendi aralarında yaymaya başlıyorlar. Aslında Hristiyanlığın yayılmasına sebep olan noktalardan birisi de diyebiliriz. İçerisinde yaşam alanları, kiliseler ve ibadethaneleri de mevcut.
Gerçekten gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani doğasıyla ve bu peri bacaların içine yapılan oyma odalar, kiliseler ve tapınma alanları gibi yerleri gördüğünüz zaman gerçekten çok etkileniyorsunuz. Buranın içinde aynı zamanda ara ara vadileri de mevcut. Daha sonrasında ise Osmanlı dönemindeki paşalar buraya üzüm bağları yetiştirmişler ve üzüm bağı olarak anılıyor aslında. Paşa bağları, paşa bağları ören yerinin ismi buradan geliyor. Halen daha birkaç tane de olsa üzüm bağı görebiliyorsunuz ama tabii ki zamanla insanlarımız tarafından ya da mevsimsel koşullar tarafından giderek azalmışlar. Tek tük de olsa ben denk geldim. Bolca kayısı ağacı mevcut. Yani paşa bağları ören yerine gitmek isterseniz göremeden Avanos'a giderken Zel yolu üzerinde, Avanos'a 1 kilometre uzaklıkta bir yer. İçerisinde bir tane kafesi mevcut ve birkaç tane de alışveriş merkezi var. Gerçekten keyif alabileceğiniz yerlerden birisi, kesinlikle tavsiye ediyorum. Burası da Paşa Bağları öğren yeri gibi müze kartıyla rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. İçerisinde şu anda 18 adet ziyaret edebileceğiniz kilise mevcut. Bir tanesi ücretli, diğerlerine ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. O da Karanlık Kilise. Giriş şu anda kişi başı 50 lira. Ben gezemedim çünkü çok fazla kalabalık ve yoğundu açıkçası. Yani alan çok dar. Turistler çok fazla alanda. Girdiğiniz gibi 5 saniye içerisinde doğru düzgün bakamadan çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Ve nedendir anlamadım. Çünkü daha öncesinde bir GAP turu yapmış bir insan olarak ve inanılmaz tarihi eserler ve Franks'leri görmüş bir insan olarak ki orada da çok fazla değerli ve özel tarihi eserler vardı. Flash kullanmamıza izin verilmedi. Biz de flashsız şekilde çekimlerini yapmıştık. Ne yazık ki buradan size görsel olarak içerisini çok fazla çekemiyorum. Çünkü fotoğraf ve video çekimi yasak. Bölgeye zarar verdiğinden dolayı bu şekilde bir yasak getirdiklerini söylüyorlar.
Ancak bu çok akla mantığa uymadı. Dediğim gibi GAP'ta da biz bu tarz eserler gördük. Ancak herhangi bir şekilde böyle bir şeye rastlamamıştık. Sanıyorum ki bölgede çok fazla turist var. Bu sebepten dolayı içeride çok fazla fotoğraf ve video çekilmesini istemediklerinden dolayı bu şekilde bir önlem almışlar. Video ve görsel almak isteyenler için çok keyif alamadığımı söyleyebilirim. Çünkü ben iz bırakmayı ve sizlerle ve izleyicilerimle bir takım şeyleri paylaşmayı seviyorum. Burası da diğer alanlar gibi ne yazık ki oturma alanları mevcut değil. Herhangi bir şekilde dinlenemiyorsunuz. Bir iki tane kafe vardı. Onlar da turistler tarafından zaten çok fazla istina edilmiş. Türkler açısından biraz sıkıntılı çünkü çok fazla fahiş fiyatlar vardı. Genelde zaten etiketlerde euro üzerinden etiketlenmiş. Gezilip görülmesi gerekiyor. Ancak dediğim gibi eğer fotoğraf ve görsel almak isterseniz bu konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz bizler gibi. Evet arkadaşlar, Kapadokya gezimle ilgili sizlere birkaç tane bilgi paylaşmak istiyorum. Ya da ben kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum demek daha doğru olur. Şöyle ki senelerdir gerçekten çok merak ettiğim yerlerden birisiydi Kapadokya. Uzun zamandır da planlarımın içindeydi açıkçası. Ancak bazı konularda beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Şöyle ki oturacak ve dinlenebilecek herhangi bir alan bulamıyorsunuz. Yani ne bileyim yani bir çay içmek için, bir kahve içmek için, dinlenmek için herhangi bir yerde bir kafe ya da bir bistro gibi yerler ne yazık ki yok. Yani bir çay bahçesi dahi yok ki burası çok fazla turist çeken, çok fazla turistik alanı sahip yerlerden birisi. Bunun eksikliğini ben çok fazla aradım şahsen, o şekilde söyleyebilirim. Fiyatlara gelince çok nadir de bulunsa çok fazla yüksek fiyatlar. Çünkü çok fazla turist olduğu için genelde euro üzerinden hesaplanıyor ve gerçekten de Türklere pek fazla hitap etmiyor. Bunun dışında diyebileceğim eksilerden birisi de şöyle ki yerel ürünlerini satan birçok dükkana uğradığımızda şununla karşılaştık. Satıcılar çok fazla ilgisiz. Yöresel ürünleriyle ilgili kendileri tanıtmak yerine ben internette gördüğüm bir ürünü sorarak onlardan fikir aldım açıkçası. Yine kıyaslama yapmış gibi olacağım ama yani GAP'taki satıcılardan gerçekten yani buradakilerin eğitim alması gerekiyor. Ya biraz da tabii ki bölgesel samimiyet de fark ettiriyordur diye düşünüyorum. Ben de bir İç Anadolu insanıyım. Ama bunların eksikliklerini giderebilirlerse bence çok çok daha güzel olabilecektir diye düşünüyorum. Ama onun dışında sevdiğim şeyler tabii ki vardı. Peri bacalarının görselleri, alanlar, gezilen yerler, yeraltı şehirleri gerçekten çok ama çok güzel. Kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle ve özellikle de balonların o kalkışanlarını ve balon seyirlerini yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede etkileyiciydi benim için. En diyebileceğim nokta bu olmuştu gezide. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.